Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir teknik öğreneceğiz. Peyote'de yine bir inovasyon. Tamamını arkadaşlar dizeceğiz ve her satırı teker teker öreceğiz. Nasıl yapacağız? Kolumuzun kalınlığını nasıl hesaplayacağız? Öncelikle onları size anlatayım. Şimdi ana renkleri ekranda göreceğiniz ana renklerle oluşturduğum bileklik bu. Şu şekilde. Ve bunu sırasını hesaplayabilmek için mutlaka kapamamızı önceden ayarlamamız gerekiyor ve onun da uzunluğunu bilekliğimize ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki renkleri bulursanız, yani ekrandaki söylediğimiz şimdi ekrana çıkacak ve teker teker beraber dizeceğiz onları. Onları dizip yaparsanız bu şekilde çıkıyor. Ben biraz renkleri değiştirdim. Şöyle mesela ikinci bilekliğimde renkleri değiştirdim. Bu desen çıktı. Şimdi burada bir de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kaç sıra dizeceğiz? Biz şimdi 120 sıra size sunuyoruz ama bileğinizin kalınlığı ne kadarsa o kadar sıra dizmenizi öneriyorum. Mesela bu 90 sıradan oluşuyor. 90 sıra kaç santim ediyor? Ona bir bakalım. 90 sıra arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şurası 15 santim ediyor. 15 santim ediyor. 90 sıra bu. 15 santim ediyor. Kaç inç ediyor? Ona bakalım. Şöyle. Evet. 6 inç ediyor. Burada şu kadar da kapamamı hesaba katıyorum. Onun uzunluğu da şöyle mesela yarım inç gibi düşünün. Ve ona göre bileğinizin kalınlığını hesaplıyorsunuz. Şimdi 1 santime şöyle diyelim. 1 santimde arkadaşlar 6 sıra var. Bakın şöyle baktığımda 1 santimde 6 sıra var. Diyelim ki sizin bileğiniz yani 20 santim olsun. O zaman kaç sıra yapmanız gerekiyor? 6 ile 20'yi çarpıyorsunuz. 120 sırayı örmeniz gerekiyor. Yani öyle hesaplayabilirsiniz. Demek ki 1 santimde 6 sıra var. Şimdi bunu da anlattıktan sonra sizlere dizme işlemine geçeceğiz ve öreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada her bir sıranın arasına separatör koyuyorum. Bunu da böyle kağıt, biliyorsunuz kağıt delme aletleri var böyle. Bunlarla bu şekilde koyuyorum böyle. Evet, böylece bu separatörleri de önceden hazır ediyorum ve üzerlerine işte kaç sıra dizeceğim? Diyelim ki 120 sıra dizeceğim. Onların her birine bakın, işte bir başlıyorum yazmaya. Şöyle bir, şu şekilde yazıp yerleştiriyorum. Size çok teferruatlı gelebilir ama çok eğlenceli ve çok kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, yani önce dizeceğiz, sonra öreceğiz yine ve tamamını dizeceğiz. Sonra da güzel bir şekilde örme işlemimize geçeceğiz. Evet, şimdi dizmeye geçelim. Ve arkadaşlar ben 15 milimlik Fireline kullanıyorum. Siz Miyuki'nin ipini kullanabilirsiniz veya Duraline kullanabilirsiniz veyahut da normal iple örebilirsiniz ama normal iplerde genelde
pamuklanma olduğu için örgüler düzgün durmuyor. Mümkünse Milky'nin ipi veya Fireline veya Duraline öneriyorum. Şimdi başlıyoruz dizmeye. Ekranda gördüğümüz rakamları tek tek rengine göre iğnemize takıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz renklerin kendisine bakmıyoruz. Buraya ne yazdıysak ona bakıyoruz. Ama ekrandaki renklerin aynısını yerleştirdiyseniz bunlara gerek yok. Yani biz eğer rengi değiştirdiysek bunu yapıyoruz. Ayrıca ne yaptık? Separatörlerimizi de hazırladık. Şimdi ben 90 sırayı birden yapamayacağım için, daha doğrusu sadece size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aynı mantıkla sizin bileğinizin ölçüsü kadar olan kısmı siz aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi geçiyoruz dizme işlemine. 5 siyah. 5 kahve. 4 yeşil. 3 krem. 4 kahve. Şimdi bunu bir sayıyorum böyle. 21 sıralı bu. Hemen şöyle bir gözden geçiriyorum. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bunu gözden geçirdim. 21. Ve alıp birinci separatörümü buraya takıyorum. Şöyle bunun hemen arkasına böyle takıyorum. Şimdi geldim ikinci sıraya. 6 kahve. 1 krem. 2 kahve. 2 yeşil. 3 kahve. 3 siyah. 4 kahve. Ve yine hemen sayıyorum. 21 tane bu. Ve hemen separatörümü araya yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü sıradayım. Yani her sırayı dizdikten sonra separatörümü koyuyorum ki eğer kalkarsam veya işte ekran kapanırsa nerede kaldığımı daha kolay görebilirim. Veyahut da örerken yine hangi sıradayım ve bir hata varsa o sıraya dönüp kontrol etmem daha kolay olur arkadaşlar. Bu nedenle öncelikle bu separatörleri de ayarlamanızı istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü sıradayım. 1 yeşil. 6 kahve. 2 yeşil. 5 kahve. 2 siyah. 5 kahve. Şimdi yine sayıyoruz. 2, 4, 21 tane ve
getiriyoruz separatörümüzü. Yine 3 numaralı şöyle buraya takıyorum. Şu. Üçü de taktım. Şimdi 4. sıra. Yani mantık aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz dizeyim. Sonra ne kadar ip kullanacağız ve nasıl öreceğiz ona bakalım.
Arkadaşlar şimdi ben bu bilekliği 90 sıra olarak dizdim. Ama sizlere göstermek için şimdi 12 sıra dizdim arkadaşlar. Siz de bileğinizin kalınlığı kaç sıraya tekabül ediyor ise onu en son burada görüyor olmanız lazım. Yani ben buna mesela böyle 90 olacak. Yani en son 90. sırayı dizip bitirmiş oluyorum ve örme işlemine geçiyorum. Peki devam edebilir miyiz? Tabii ki edebilirsiniz. Çünkü buradan örmeyeceğiz. Birden başlayacağız, öreceğiz. Baktınız ki küçük geliyor kolunuza. O zaman dizmeye devam edebilirsiniz. Şimdi yaptıkça mantığını daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Geçelim örme işlemine. Bunu bitirdikten sonra, dizme işini bitirdikten sonra ne kadar ip ayıracağız ve nasıl öreceğiz ona bakalım. Buraya bir boncuk bağlayalım ki kaymasın. Herhangi bir boncuğu şöyle bir güzel buraya bağlayalım. Ama ben devam edebilirim belki diyorsanız burayı bu şekilde hani çok fazla sıkıştırmanıza gerek yok. Şimdi buradan arkadaşlar bu ne kadar? Diyelim ki 2,5 metre. 2,5 metre dizdiniz. Buradan öreceğiniz ip de 2,5 metre ayırmalısınız. Bütün olarak çıkartmak için. Boyu ne kadarsa mesela bunun şimdi boyuna bu boyu kadar oluyor. 90 kez dizdiğimde tabii ki daha uzun oluyor. Ona göre ne kadar dizdiyseniz o kadar öreceğiniz ipi ayırıyorsunuz. Biraz da pay ayırıyorum arkadaşlar böyle. Yani bir karış falan da pay ayırıyorum. Rahat hareket edebileyim diye ve buradan kesiyorum. Şimdi burası bakın birinci sıra. Buradan örmeye başlayacağım. Ve bunu getiriyorum böyle sonuna alıyorum. Tabi dediğim gibi biraz da hani bol bırakmaya çalışıyorum ki bunun boyu kadar olacak. Böyle boyu kadar. Bunun boyu kadar. Ne kadarsa o kadar ayırıyorum. Evet, şimdi başlayalım örmeye. Yani başa dönüyoruz örmek için. Birle başlıyoruz. Şimdi getiriyorum. Artık saymıyorum. Saydım çünkü dizerken. Ve bunu şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Bu. Üst üste yerleştiriyorum. Şöyle aldım buraya koydum. Ve buradaki separatörü çekip yırtıyorum. Şuradakine. Yırtıyorum. Ve buradan öreceğim şimdi. Koyuyorum böyle. Şimdi getirdik. Yerleştirdik. Başlıyoruz örmeye. Şöyle. Buradan giriyorum. Bakın bu şu. Herkesi eşleştireceğiz. Tutuyorum.
ve karşılıklı çekiyorum. Böylece 2 sıram bitti. Şimdi bırakıyorum bunu. Şöyle. Geliyorum. 3. sırayı öreceğim. Buradan separatörümü çıkarıyorum ve getiriyorum. Bunu buraya yerleştiriyorum. Şu. Buradan başlıyorum örmeye. Böylece 3. sıramız da bitti. Şimdi 3. sıra bitince zaten 3'ü görüyoruz burada. Separatörümüz 3. Şimdi 4. sırayı yapacağız. İşte bu arada mesela bir yerleşmediğini gördünüz. Diyelim ki eksik dizmişsiniz ya da yanlış dizmişsiniz. O zaman dönüp hemen 4. sıraya geliyorsunuz ve oradaki hatanızı bulup ipinizi kesip ip ekleme nasıl yapılıyordu? Onlar zaten var videolarımda. Oraya eksiğinizi yerleştirip devam ediyorsunuz işinize. Şimdi geldim buraya, yine koyuyorum böyle.
Ve böylece 4. sıramız da bitmiş oldu. Geliyorum. 4. sıranın bitmiş olduğunu gösteren separatörümü çıkartıyorum buradan. Ve 5. sırayı alıyorum. Yerleştiriyorum. Getiriyorum, böyle koyuyorum. Ve diğer iğnemle örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sistem bu şekilde gidiyor. Ben bilekliğimi zaten bitirmiştim. Şimdi kapamayı nasıl takacağız onu görelim. Arkadaşlar, bu 90 sıra biliyorsunuz, dediğim gibi. Ve burada işte şu ördüğüm ipti. Bu da dizdiğim ipti arkadaşlar. Böyle yerleştirerek ördük, bitirdik. Şimdi gelelim, bu kapamamızı nasıl takacağız onu göstereceğim size. Öncelikle iki ipi yan yana getirelim. Yan yana getirirken de şu aralara, baştaki bu iki araya da birer tane boncuk yerleştirelim ki şöyle düzgün dursun. Şunun gibi. Evet, yani orayı da bu şekilde yaptım ben. Şimdi şuradan çıkıyorum. Şöyle geri dönüyorum. Bu. Şuraya geliyorum. Biliyorsunuz bu işte tekli peyotede hep böyle atraksiyonlarla yapılıyordu ve gerçekten çok insanı bıktırıyordu. Şu anda bunu artık bitirdik. Sonunda bir yapacağız bunu bu şekilde. Şöyle geliyorum buraya. Bir tane kendi renginde boncuk aldım. Yeşil aldım. Ve ilerliyorum. Şimdi buradan ilerleyip şuraya kadar geleceğim. Hem bu kısmı biraz daha sağlamlaştırmış oluyorum. Şimdi buraya biliyorsunuz kapama takılacak. Buraya gelince aynı renginden bir tane koyuyorum. Aynı rengi neyse o. Şu. Ve çıktım, ikisini de aynı noktaya getirdim. Şimdi buraya böyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Düğüm attıktan sonra şunu içeri giriyorum böyle. Tekrar ve şuradan tekrar dışarı çıkıyorum. Evet. Bu kalsın, sonra beraber yakarız ikisini de. Şimdi diğer iğneme, ipime geçiyorum. Şöyle. Ve burada bakıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye yapmışım bunu. 1, 2, 3'e yapmışım arkadaşlar. O nedenle 1, 2, 3'e, yani buna, buradakine böyle takacağız. Hani takmak için boncukları oraya dizmem gerekiyor. Sırasına dikkat edeceğiz. Şimdi 3. boncuğuma geleceğim. Yani daha doğrusu 3. sıraya gelmem gerekiyor. Evet, buna arkadaşlar 5 tane boncuk kendi renginde. Yani alttaki çıktığım renkten 5 tane boncuk sıralıyorum.
Buraya çıktıktan sonra bir koyuyorum. Tekrar. Şimdi 5 tane boncuğu böyle sıraladık. Getiriyorum buraya ve şunu içinden ya da dışından fark etmez. Buradan şöyle giriyorum. Halkadan geçiriyorum. Şuraya dikeceğim. Bunu yaptıktan sonra çıkartalım ki daha rahat yapalım. Ama ilkini mutlaka bu şekilde yapın. Ters takmayın, uğraşmayın. Şimdi bir kez daha hepsinin böyle turlayarak geri dönüyorum. Buna buraya geldikten sonra bakın hangisine denk geliyor? Şuna. Öyle yapacağız. Bak. Arada hep birer tane atlayıp şuna geleceğim. Sonra buna geleceğim. Sonra bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Şimdi bir ilerleyeyim. Sistem aynı çünkü. Şuradan böyle yine yolundan gidiyorum. Ne yapacağız? Bunu yapmayacağız. Geleceğiz. Bunu yapacağız. Gene 5 tane kendi renginde. Bunun bakın siyah dediğimiz rengi yapıyoruz. Normalde yeşil de biz siyah dediğimiz rengi yapıyoruz. Sistemi aynı şekilde yapıyorum. Şimdi ilerliyorum. Bakın hep arada bir tane şöyle yüksekte duranları birer tane atlıyoruz şöyle şöyle. Onu da ilerleyerek gidiyorum. Buraya geleceğim. Burada arkadaşlar yine aynı 5 tane alacağım ve bunun içine girip geri döneceğim. Bak başlıyorum.
Şimdi bunu yine getiriyorum. Buradakinden şöyle geçiriyorum. Ve bu ilk başladığımız boncuğa şöyle şu yönünden giriyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Ve bir daha hepsini tek tek geçiyorum. Şuradan geçiyorum ki daha rahat çalışayım. Şöyle. Şimdi ilerliyorum. Böyle şuradan ilerleyip kreme geleceğim buraya. Evet, artık aynı şekilde bu kreme bağlayacağım. Yeşili de şuradan buna bağlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde yapmış olacağız. Evet, son parçayı da yaptım böyle. Şimdi buradan ilerliyorum. Şu şekilde. Ve yine sona geldim arkadaşlar böyle. Bakın gördüğünüz gibi çok şık oldu burası. Önemli olan şu halkaların biraz büyük olması. Halkalarınızı alırken bu iş için kullanacaksanız ona dikkat edin. O zaman boncuklar içerisinde dönebiliyor ve daha şık duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu buradan ilerleyip bunu yanına getirip bağlayacağım. İkisini yan yana getirdim. Şu şekilde. Düğüm gözükmemesi gerekiyor. Gene aynı yerden döneyim. Şöyle içine saklayayım. Şunu da şöyle getireyim ve burada bunları keseceğim, yakacağım. Bunları yakalım. Dikkatli bir şekilde. Böylece bitirmiş olduk bilekliğimizi. Çok şık oldu arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size. Daha önceki derslerimde göstermiştim ama burada da tekrar edelim. Mesela burada Fireline'ı nasıl ekleyebiliriz? Diyelim ki burada boncuğumuz eksik dizilmiş. Nasıl yapacağız? Hepsini mi sökmemiz gerekiyor? Tabii ki değil. Şimdi buradan hemen fark ettiğimiz zaman kesiyorum ben bunu. Ve işte buraya eksik boncuğumu diziyorum. Örneğin bu eksikmiş. Hemen geliyorum buraya. Ve şuna şöyle bağlıyorum. Bakın. Fireline ya da Duraline bu iplerin böyle bir özelliği var. Şu. Bunu da şöyle bağlıyorum. Böyle hani çok sıkı değil. Şu şekilde duruyor.
Şimdi çakmakla buna çivi başı yapıyorum ama çok küçük. Şöyle bir çivi başı yapıyorum. Bak, ufak. Ve geliyorum, bunu çekiyorum böyle. Böylece ipimiz eklenmiş oldu. Bunu da bakın, hepsi geçiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve buradan örmeye devam ediyoruz. Tekrar bunu böylece arkadaşlar size hatırlatmış oldum. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Mazo Tasarım'da kalın, sevgiyle kalın. Takıları yapmaya karar verdiğinizde televizyondan izlerseniz ayrıntıları daha net olarak görebilirsiniz.